Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiye dair genel bir açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Size karşı duygusu, düşüncesi nedir? Bunlara bakmış olacağım. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım içinse Lenera Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz. Evet. Lenera Tarot Astro olan kanalımda da burç videoları yayınlamaktayım. Her iki kanalda abone olarak ve bildirilerinizi açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. İki kanala da güncel videolar gelmektedir her gün arkadaşlar. Evet, bakalım aklınızdaki kişi ne yapıyormuş? Kolektif bir bakım ve zamansız zamana. Aklınızdaki kişi şu an biraz kendisini dışlanmış hissediyor ve sevilme ihtiyacı içerisinde. Biraz sizin sevginize hasret kalmış olabilir, ilginize hasret kalmış olabilir. Belki kendinizi geri çektiniz, ilgi alaka artık göstermiyorsunuz ya da eskisi gibi değilsiniz. Bunlardan burada bahsediyor. Bir kalp kırıklığı ve incinme durumu da söz konusu arkadaşlar. Kendisini sanki biraz içe kapatmış, duygularını gizliyor ve duygularını gizleyip kendini bu içe kapattığı dönemde de daha çok maddi telaşelere kendini verdiğini görüyoruz aklınızdaki kişinin. Bir yandan da vicdan ve merhamet yaptığı bazı konular ve durumlar var sizinle alakalı. Yani benim yüzümden oldu, onu çok üzdüm, işte onun canını çok acıttım, onun kalbini kırdım, böyle haksızlık ettim, şöyle haksızlık ettim gibi mesela. Böyle bir vicdan azabı durumu da var sizinle alakalı arkadaşlar. Şimdi bilinçaltına hemen bir bakalım aklınızdaki kişinin. Size dair bilinçaltından neler varmış bir bakalım. Evet, size dair bilinçaltında ne var diye baktığımızda ilk kartımız ilahi müdahaleden bahsediyor. Sizinle arasındaki bu bağlantıyı anlamlandırmasında ve neyi ne şekilde yapması gerektiği veya bu ilişkiyle alakalı bir karar alması gerekiyorsa bu insanın bu alacağı karar konusunda bir netlik kazanmış durumda. Yani ilahi tarafından böyle bir teşvik edilmiş, bir netlik oluşmuş bu kişinin zihninde. Kendince bir karar almış. Bu sizinle ve bu ilişkiyle alakalı. Bu ilişkiyi yeniden diriltmek istiyor. Diyor ki bu ilişkide çok fazla kalp kırıklığı oldu. Çok canımız yandı. Bu ilişkiyi yeniden diriltmek lazım. Yeni bir sayfa açalım. Yepyeniden yeni bir ilişki olarak devam ettirelim. Geçmişi geride bırakalım artık dediği bir durum var sanki hani. Özellikle de bu kalp kırıklığı ve incinme durumlarını da artık bir şifalandıralım. Bu ilişkiye bir şans daha verelim dediği bir durum var arkadaşlar. Bakınız, sizden tekrardan ikinci bir şansı istemek üzere size gelmek istiyor aklınızdaki kişi. Evet, ve bu konuda da eğer ki aklınızdaki kişiyle aranızda bir iletişim yoksa veya kopuk bir iletişim varsa, soğuksanız, uzaksanız, her nasıl olursanız olsun bu kişi sanki aldığı kararları size açıklayacak, anlatacak bir şekilde. İletişim hiç yoksa iletişim kuracak. Varsa da yine oturup sizinle ciddi bir şeyleri artık hani konuşacak, edecek. Ama sizden ikinci bir şansı istediğini, böyle bir niyeti olduğunu burada görüyoruz hakkınızda kişinin. Özellikle de size karşı büyük bir ihtiyaç duyuyor. Yani size, sizin sevginize, ilginize çok büyük ihtiyacı var aklınızda kişinin. Bu kişiyle evliyseniz eğer ki bu evliliğin hani onun için değerli olduğunu, sizin doğru kişi olduğunuzu ve bu ilişkiyi yine şifalandırarak devam ettirmek istediğini görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki evli değilseniz de sizi evlenebileceği, uzun bir birliktelik, köklü bir birliktelik yaşayabileceği, uzun vadeli ilişki kurabileceği birisi olarak görüyor. Yani sizi ciddiye alıyor, önem ve değer veriyor. Evet, bunu söyledi. Diğer kartımızsa biraz zamana ihtiyacı olduğunu burada görüyoruz hakkınızdaki kişinin. Çünkü özellikle de şu aralar önceliğini maddi durumlara vermiş gibi gözükmekte. Maddi telaşlara düşmüş. Öncelikle onları sanki halletmeye çalışıyor. Evet, biraz daha bu süreçte de zamana ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Peki şu anın enerjisinde, aklınızdaki kişinin size karşı duygusunda, düşüncesinde ne var? Hemen onu görelim.
Evet, size karşı duygusunda, düşüncesinde ne var dediğimizde diyor ki artık bir şeyleri geride bırakmanın zamanı geldi. Bir şeyleri geride bırakıp ciddi bir karar almanın zamanı geldi dediği bir durum var burada. İlahi tarafından da zaten artık kafasında bir şeyler netleşmişti. Sizinle başka bir kişi, başka bir durum arasında kaldıysa arkadaşlar, artık zihni bu kişinin biraz daha netleşiyor ve size doğru bir yol alma kararı veriyor. Yani size doğru bir tercihte, seçimde bulunma ve artık size doğru yönlenme durumu söz konusu. Aranızda yol olarak da yine uzaklık mesafeler varsa bunları da aşmaya niyetlenmiş. Yani aranızdaki o yol mesafe durumlarını da çözmeye niyetli bu aklınızdaki kişi. Size doğru gelmek istiyor. Ciddi bir karar almak ve bu aldığı kararın da artık arkasında durmaya niyetlendiğini görüyoruz. Evet. Yani diyor ki artık ben tercihimi, seçimimi yapmalıyım. Yaptıktan sonra da artık hızlıca harekete geçmeliyim. Çünkü diyor o kadar emek var, o kadar uğraş var. Yani bu ilişkiye bir şekilde biz bir hani maddi manevi bir yatırım yaptık. Benim için değerli ve önemli bir ilişki diyor arkadaşlar. Hatta kimileriniz belki evliliğe doğru giderken belki nişan attınız, ayrıldınız, bir şeyler oldu. Böyle durumlar da olabilir gerçekten. Tam hani tamamlanmaya giderken böyle bir aksilik olmuş olabilir. Bunları düşünüyor. Yani çok emek verildi. Çok hani yani yazık o etmek istemiyor bu ilişkiyi açıkçası. Aklınızdaki kişi diyor ki hızlıca bir eyleme geçmeliyim. Korkularımdan da artık sıyrılmalıyım. Endişelerimden de artık sıyrılmalıyım. Bu tarz şeyleri geride bırakmalıyım. Cesur bir şekilde harekete geçip bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve diyor ki sizi kadersel partner olarak görüyor aklınızdaki kişi. Bu anlamda diyor ki ikinci bir şans daha yaratmam lazım. Bir şekilde bizim ikinci bir şansımız daha olmalı dediği bir durum var. Bunu gerçekten ciddi anlamda istiyor arkadaşlar. Sizin de tekrardan bir şans olsun, ikinci bir şans yaratsın ve bu ilişkiyi devamını getirsin, tamamına erdirsin. Bunları gerçekten oldukça fazla istiyor aklınızdaki kişilerin. Bu konuda da sanki biraz da şansa ve zamana ihtiyacı olduğunu da düşünüyor. Peki olası geleceğe hemen bir bakalım. Olası gelecekte neler olabilirmiş hemen görelim. Yani bu kişiden nasıl bir adım alırsınız ya da neler olabilir, neler olamaz. Bir görelim nereye doğru durumlar gidiyormuş olası gelecekte. Şimdi olası gelecekte arkadaşlar bu kişinin çaba harcaması, çaba göstermesi var kendince. Belki maddi olarak maddiyatını toparlayacak. İşini gücünü yoluna koyması gerekiyorsa onları bir yoluna koyacak. Bir birikim yapması öncelikle gerekiyorsa bunu yapacak, tamamlayacak. Ama özellikle de somut bir durum olduğunu verdi. Birçoğunluğunuz için aklınızdaki kişinin şurada zaten çıkmıştı maddi telaşeler diye maddiyatla alakalı mevzuları var çözmesi, halletmesi gereken. Bunu görüyoruz. Bunun dışında da yine hayatında somut anlamda yapması gereken, ortaya koyması gereken, size göstermesi gereken bir takım çaba durumları olabilir. Bunları gerçekten bir çaba harcayışını, bir azimli, kararlı bir şekilde bir şeyler yapmak için uğraşacağını burada görüyoruz olası gelecekte. Diğer kartımızsa evet ciddi bir karar almak istiyordu hatırlarsanız aklınızdaki kişi artık ve o kararın arkasında durmak istiyordu. Ama diyor ki benim kafamda belirsizlikler var yani hala da belirsizliklerim var yani bu kafamda gideremediğim bu belirsizliklerin de bir şekilde gidermem lazım dediği bir durum var. Aklınızdaki kişi biraz daha stalk enerjisine geçebilir arkadaşlar olası gelecekte. Özellikle de eğer ki sosyal medya kullanıyor iseniz orada ne paylaştınız, ne yaptınız, hayatınızda biri var mı, yok mu, duygu durumunuz nasıl, nedir, ne değildir gibi kendince böyle araştırmalara girebilir. Bunun yanı sıra eğer ki belli bir ortak çevreniz varsa, ortak tanıdıklarınız varsa yine oralardan sizinle alakalı bir şeyler görmeye, duymaya çalışmak gibi durumlara girişebilir bu kişi. Doğrudan veya dolaylı yoldan sizi gözlemleyebilir. Böyle imkanları varsa. Bunlardan bahsetti. Sanki biraz daha temkinli ilerlemek istediğini burada görüyoruz aklınızdaki kişinin. Sanki öncelikle sizi bir yoklama, sizin duygu durumunuz nedir onu bir anlama. Sonrasında ufak bir eylemde bulunma durumu söz konusu arkadaşlar.
Evet, bir şeyleri artık gerçekten bitirmek, geride bırakmak. Özellikle eğer ki başka biriyle bir bağlantısı varsa onu tamamen bitirmek. Oraya tamamen artık arkasını dönmek. Ya da işte uzak yerde çalışıyordur. Oradan artık tamamen ayrılıp sizin yanınıza gelme gibi gibi, aranızdaki problem, engel neyse o durumu artık çözmek, geride bırakmak, geçmişte bırakmak ve sizinle yeni bir sayfa açmak üzere gelmek istediğini burada görüyoruz. İstediği ise sizinle mutlu olabilmek, keyifli, mutlu zamanlar geçirebilmek. Bunu oldukça fazla ihtiyacının olduğunu ve istediğini, dilediğini görüyoruz. Yani sizinle böyle bolluk, bereket, mutluluk, neşe içerisinde olmayı istiyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi birçoğunluğunuzda eğer ki aklınızdaki kişi sizinle evli değilse de gerçekten bu anlamda da bir şeyler düşünüyor olabilir. Hani nişan yaparız ya da işte düğün yaparız şöyle böyle gibi durumlar da olabilir bu kişinin zihninde. Şu an onları da hayal ediyor olabilir. Evet, ciddi bir karar alacağını ve sorumluluk almaya da hazır olacağını görmekteyiz. Diğer kartımızda da. Evet, bu karara gerçekten alacak. Zaten şu an düşünüyordu. Şu an enerjisinde de aziz kartımız gelmişti arkadaşlar. Olası gelecekte de bunu gerçekleştireceğini görmekteyiz. Evet, bu kararı verecek bu kişi size doğru ve gerçekten artık ciddi bir karar almış olacak. Ve bu karardan da vazgeçmeyecek. Evet, durum bu şekilde. Gayet mantıklı ve güzel adımlar gördük olası gelecekte aklınızdaki kişiden. Bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj nedir? Hemen ona bakalım. Uyumsuz. Aynı yağ ve su gibi. Siz de birbirinize karışamıyorsunuz. İlişki içinde uyumsuzluk söz konusu. Bu defa kalbinizi bir kenara bırakıp aklınızda düşünün. Şimdi arkadaşlar, kalp kırıklığı ve incinme demiştik. Bu bir kolektif açılım biliyorsunuz. Uyumlandığınız kısımları alın, kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin. Bazılarınızda gerçekten hani bu kişi sevseniz dahi bir uyumsuzluk söz konusu olabilir aranızda ve bu uyumsuz olduğunuz, anlaşamadığınız noktalarda da her iki tarafta kırılıyor, inciliyor olabilir. Bunlardan bahsetti. Diyor ki hani aranızda böyle bir durum da var. Hani bunu da göz ardı etmeyin dedi kartımız. Peki aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Hemen konuşturma destemden alalım. Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. Yani bu ilişkide alma verme dengelerinin de burada bozulduğunu anlatmış oldu aklınızdaki kişi. Belki hep siz fedakarlık ediyorsunuz. Hep siz bir şeyler yapıyordunuz. Ya da tam tersi karşı taraf belki hep kendinden bir şeyler gittiğini düşünüyordu. Sonuç olarak buradaki olay şu ki alma verme dengeleri bu ilişkide bozulmuş. Peki diğer kartımız. Bazen saçma ve dengesiz davranışlarım olabiliyor. Üzerine alınmaz, sorun bende. Yani eğer ki bu kişinin size yapmış olduğu hatalar, saçma hal ve hareketler, davranışlar varsa evet, bunun kendisi de farkında ve diyor ki hani sorun bende. Yani sende bir sorun yok, senin yüzünden değil. Sorunlu olan benim dedi burada arkadaşlar. Zaten bir vicdan ve merhamet çalıştırdığından da başta hatırlarsanız bahsetmiştik. O anlamda bu kişi evet yani kendinde de suçu buluyor bu arada. Evet, diğer kartımızı hemen alalım. Bakalım ne diyecek. Şöyle bir mesaj geldi. Aileme bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum. Aklınızdaki kişinin gerçekten hani ailesiyle alakalı bazı problemleri olabilir arkadaşlar. O yüzden de kendi isteklerine ve duygularına öncelik veremiyor olabilir. Mesela örnek verelim. Eğer ki annesiyle babasıyla yaşıyorsa ya da onların hani sözünden çıkmayan birisi ise, onları sürekli öncelik yapan birisi ise böyle bir meselesi olabilir. Veya bazılarınızda belki aklınızdaki kişi şu an evli ve bu konuyla alakalı yani bu evlilik ve sizin aranızda sıkışıp kalıyor. Bu belki bu kişiyi zorluyor. Böyle bir mesaj geldi arkadaşlar. Peki şimdi içinizden bir soru sorun ve cevaplarına hemen bir bakalım. Sorunuzun cevapları neymiş? 3 tane kart alacağım. Evet, bir tanesini seçebilirsiniz. 1, 2, 3. Bakalım cevaplar nedir? Ben şimdi ilk kartla başlıyorum. Bakalım nasıl cevaplar geldi. Kötüler sonunda kaybeder dedi. Yani sen iyi olmaya ve iyilik yapmaya devam et.
kötüler nihayetinde kaybeder diyor. Yani sen bir şey kaybetmezsin iyiliğinden dedi. Diğer karta hemen bakalım. En iyi ilaç sevgidir dedi. Yani her zaman sevgi dolu bir birey olmaya devam et dedi. Peki. Diğer kartımızsa sabır büyük bir erdemdir dedi. Evet, sabretmeniz gereken bazı mevzular olduğundan bahsediyor üçüncü kart. Peki bu açılımdan sonra size vermeniz gereken olumlama mesajınız nedir? Ona hemen bakalım. Bugünkü kolektif ve bugünkü açılımdan sonra alacağınız mesaj nedir? Bakalım. Şansınıza ne gelecek bugün? Şunu alalım hemen. Yeterliyim. Evet. Özellikle de arkadaşlar kolektif eğer ki yetersiz olduğunuzu düşünüyorsanız herhangi bir sebeple bakınız hatırlarsınız ki aklınızdaki kişi dedi ki sorun sende değil bende. Biliyor yani farkında kendisinde sorunun olduğunu. O anlamda bunu kendinize söyleyebilirsiniz. Yeterliyim. Bunu sesli bir şekilde kendinize söyleyebilirsiniz. Yoruma da bırakabilirsiniz. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.